Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun amacı gemideki aşçıların, şeflerin ne yaptığı, ne yemekler yaptığı, hangi ortamda ve nasıl çalıştığını anlatmak için çektiğim bir video. Çünkü sebebi ise gemiden karaya indiğim zamanlar veya da karada çalıştığım zamanlar birçok şef arkadaşın, aşçı arkadaşın sorduğu bazı sorular oluyor. Ne yapıyor, ne yemekler yapacağız, işte çıksak ne tarz sorunlar yaşarız gibi bir sürü sorular soruluyor. Gemiye çıkmaya karar verdiniz, gittiniz, bu kurs yerleri oluyor, bu gemi adamı cüzdanı veren yerler oluyor. Oraya gidiyorsunuz, orayla anlaştıktan sonra sizden birkaç belge isteyeceklerdir, sağlık raporu isteyeceklerdir. Gemiye çıkmak için sağlığınızın yerinde olması lazım, en önemlisi bu. İkincisi aşçı çıkacak için tabii ekmek yapmayı bilmeniz lazım. Personelle ne kadar personel desek de aslında restorandan bir farkı yok. Ne kadar iyi yemek yaparsanız, ne kadar güzel çalışırsanız o kadar sevilen, sayılan, değerli bir aşçı olursunuz. O kadar da tutulursunuz. Karar verdiniz, gittiniz, bir kurs yeri buldunuz, gemi adamı cüzdanı çıkaracak bir yer buldunuz, anlaştınız, sizden istedikleri belgeleri verdiniz, kursa gittiniz, bitirdiniz, belgenizi aldınız, her şey tamam, gemiye çıkacaksınız. Ya simsar aracılığıyla çıkacaksınız gemiye ya da işte bazı firmalara başvuracaksınız. O firmalardan iş teklifini alıp gemiye çıkıp çalışacaksınız. Bazı firmalar 2 yıllık deniz tecrübesi isterken bazıları hiç istemiyor. Bazıları da iyi firmalar, özellikle iyi firmalar personeli kadrolaştığı için pek değişim olmuyor. Böyle 3-5 senede bir değişim olacak da oraya gidersiniz. Diyelim ki her şeyi de ayarladınız. İşte firma aramaya başladınız. Google'dan da yazarsanız bir sürü firma ismi çıkıyor da orada bir sürü kişiyle tanışacaksınızdır. Yardımcı olurlar size. Bir şekilde iş bulursunuz. Diyelim ki işi buldunuz. Gemiye çıkacaksınız. Evinizden gemiye çıkacaksınız. Bütün yol masrafınızı, gidiş ve dönüşü firma karşılıyor. Diyelim ki işte mesela ben Siirt'ten çoğu zaman gemiye katılıyorum. Yani gemiye çıkıyorum. Gideceğim zaman Siirt'ten İstanbul'a uçak bileti alıyorum. Uçak biletimi karşılıyorlar. Eğer orada bir iki gün otelde kalacaksam otelimi karşılıyorlar. Ondan sonra diyelim gemiye katılış Türkiye'de olacaksa Türkiye'de, eğer ki yurt dışında olacaksa yurt dışına da uçak biletimi alıyorlar, otel vesaire. Gemiye katılınca kadar bütün masrafları karşılıyorlar. Aynı şekilde inince de İstanbul'a kadar karşılıyorlar. İstanbul'dan sonrası artık kendin karşılayıp eve gidiyorsun. Bazıları da direkt eve kadar tekrardan gönderiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsun. Yemeğe çıktınız. Devir teslim işlemlerini bitirdikten sonra işinize başlayacaksınız. Zaten videonun içinde de söyledim. Öğlenleri sulu yemek, akşamları ise ızgara tarzı yemekler oluyor. Diyelim ki yine bir ıspanak yemeği yaptın. Yanına bir sade makarna yaparsın. Onun yanına yoğurt yaparsın. En basit örneği vermek gerekirse. Ya da sen çok iyi bir şefsin. Dünya mutfağından da yemekler biliyorsun. Onları yaparsın. Akşam yemeği yapacaksın diyelim. Yanında pirinç pilavı, salatası, işte kızartılmış patates, çorba vesaire, bu tarz şeyler yapalım. Tamamen sana kalmış aslında. Yani yapabileceğin, elinden ne geliyorsa onları yapacaksın. Ne kadar iyi yemekler ve dünya mutfağından yaparsan da kimse sana yapma etme demez. Herkes. Çıktığınızda sürekli ikinci kaptanla irtibat halinde olacaksınız. O sana ne yemekler yapman gerektiği konusunda bilgilendiriyor. Ya, o konuda sıkıntı yaşamazsın. Diyelim ki çıktın, ilk kez gemiye çıkıyorsun. Ne yemek yapacağını bilmiyorsun. Ona söylediğin zaman sana zaten bir aylık bir liste yapıp verdiğinde sen o bir aylık liste yapıp ondan sonra kendi şeyini yaparsın. Kendi kuralını koyar, kendi yemeklerini yapar, geçersin. Çarşamba günleri genelde nohut, pilav, işte cacık, komposto ya da meyve olur. Cuma günleri yeşil mercimek ya da barbunya olur. Pazar günü hiçbir zaman değişmez, kuru fasulyedir öğlen yemekleri. Akşam yemekleri dediğim gibi, şimdi ben nasıl sıralama yapıyorum akşam yemekte? Diyelim ki bugün et yemeği yaptım. İşte yarına balık yemeği yaparım. Bir sonraki güne tavuk yemeği. Ondan sonraki güne ne bileyim bir pide olur, pizza olur ya da lahmacun olur. O tarz bir şey olur. Bir sonraki gün ciğer olabilir. Yemeği ve personel deyince aslında imkanlar pek de kısıtlı değil. Yeteneğin varsa ve yemek yapmayı seviyorsan, bu işi de severek yapıyorsan, bir karada ne yemekleri yapabiliyorsan gemide de aynısını yapabilirsin. İlk 10-15 gün yaparsın. Ondan sonrası zaten kumani eksileceği için, bazı ürünler olmayacağı için, hele hele kötü bir firmadan geldiysen, kumaniye göndermeyen bir firmadan geldiysen, orada yemek yapmakta birazcık zorlanırsın. Yani çeşit açısından diyorum. Yoksa yemek yapmada sorun yok. Kumanyan gelir, kimse de aç kalmaz. Gemide çalışırsan zaten kamortun da olacak. O da ekstradan bir yardımcı olacaktır sana. Beraber işi götürürsünüz artık.
Sorulan sorulardan bir tanesi de fırtına olunca gemide ne yapıyorsunuz sorusuydu. Bu bir kontrat boyunca bekledim. Böyle büyük bir fırtınaya gireyim, bir çekeyim. Boyunca bekledim. Fırtınaya belki gireriz de ne yaparım diye o fırtına esnasında çekip mutfağın halini ve yaptığımız yemekleri de göstermek isterdim ama giremedik fırtınaya. Öyle ufak sallantılar oluyor. Zaten ufak sallantılarda sorun olmuyor. E, Gene rahat bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki çok büyük bir fırtına çıktı. Kimse ayakta duramıyor. Tencereyi de bağladın durmuyor. İçindekiler dökülüyor falan. Yapacağın yemek patatesdir. Patatesi fırına atarsın. Fırında pişirir. Çıkartır dışarı koyarsın. Herkes gelir oradan yer. Zaten sallantı olduğu zaman pek kimse de yemek yemeye gelmez. Kimsenin de iştahı olmuyor. Nadir kişiler yemeğe gelir. Diyelim çok büyük bir fırtına oldu. Onu yaparsın. Ya da işte ızgaran varsa işte ızgara yaparsın. Sulu yemekler hiç yapılmıyor çünkü çok sallandığı için dökülüyor. Tencereleri koyduğumuz yerde de demirler oluyor. Çubuk demirler ya da bağlamalı demirler. Onları da bağlayarak tencerenin düşmemesini sağlıyoruz. Ufak sallantılarda onu koyuyoruz. Zaten sallanmıyor. O sallantı olduğu zaman öncelikle yağdan, fritöz tarzı yağlı, tencerenin içinde yağlı şeylerden uzak duruyoruz. Sulu yemeklerden uzak duruyoruz. Ya patates haşlayacaksın ya ızgara yemekleri yapacaksın. Ufak tefek sallantılarda zaten hiç etki etmiyor. Yani bir kontrat boyunca çalıştım. En son işte 8 ay kaldım gemide. Hiç öyle kötü bir sallantıya girmedim. Ufak sallantıya girdik ama yemek yapmada herhangi bir sorun yaşamadık. Yani bütün yemeklerimizi sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde yaptık. Genelde gemide herkesin kendine ait bir kamerası oluyor. Şimdi bazı gemilerde kameralar daha büyük oluyor, bazılarında daha küçük oluyor. Bu gemiden gemiye gene değişebiliyor. Benim daha önceki çalıştığım bir gemide bunun 3 katı büyüklüğünde bir kameram vardı. Ama şu anki de böyle ve bundan çok daha küçük gemide de çok daha küçük kameram olmuştu. Ondan sonra burası da tuvaletin banyo. Geminin tuvaleti ve banyosu. Salonu sabitan sonunda herkesin bir oturma düzeni var zaten. Burada kahvaltı ürünlerimiz oluyor. Sabah kahvaltımızı buraya açıyoruz ve herkesin bir oturma yeri var. Herkes kendi yerinde oturuyor. Kimse başkasının yerine oturamıyor. Gemilerde bu kuraldır. Ondan sonra kafeteryamız var. Diyelim acıktın, dışarıda yemek de yok. Yemek de ayırmamışsındır. Geliyorum buradan dolaptan. Bütün her şey var zaten. Zeytinler, peynir çeşitleri vesaire. Şu an kumanyamız bittiği için biraz eksik, fazla bir şey yok. Çayımız, kahvelerimiz sürekli burada var. Zaten burası açık olduğu zaman istediğiniz saatte gelip istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Ama akşam olduğu zaman zaten mutfağa kilitliyoruz. Kimse de yemek yapmıyor. Mutfağa kimse girip kendisine de yemek yapmaz. Yani aşçı kilitliyor burayı. Ben kilitliyorum şahsen. Ama bazı gemilerde bazı aşçılar açık bırakıyor. Bazı duydum arkadaşlar giriyor, yemeğini yapıyor. Güzel, hoş bir şey. İşte tabaklarımız vesaire dolaplarda, çayımız, şekerimiz, her şey burada yeniliyor, içiliyor. Diyelim ki gece oldu, acıktınız, ekmek kalmamış, dışarıda bir şey yok. Kamarutu ya da aşçıyı arıyorsunuz, geliyor, bu malzemeyi çıkarıyor. Ve bizim mutfağımız, gemiden gemiye değişiklik gösterebiliyor bu mutfaklar. Burası da bizim mutfağımız işte. Şimdi mutfağımızda neler var, neler yok onları hemen söyleyeyim ben sizlere. İşte gemiden gemiye farklılık gösterebiliyor. Mesela burada bizim bir ızgaramız var. Gayet de güzel bir ızgara. Birçok gemide de yok aslında. Bazı gemilerde oluyor. Olduğunda bayağı işimizi rahatlatıyor. Gene buraya geldiğimizde ocaklarımız elektrikli. Gemideki bütün sistem elektrikli. Doğalgaz hatta başka bir şey bulamazsınız. Bunlar da elektrikli çalışıyor. Aynı zamanda fırınımız da var burada. 3 katlı bir fırın. Uzak doğu gemisi olduğu için ekmek de yapılıyor. O yüzden uzak sefere çalışan gemilerin fırınları genelde 2-3 katlı oluyor. Ekstradan başka neyimiz var burada? Patates soyma makinamız var burada. Ve hamur yoğurma makinamız da var gene burada. Şurada bir su ısıtıcımız vardı. Bir zamanlar bozulmuş. Un yeri yaptım buraya. Şurada da bir tane vardı. O da bozuldu. Ekstradan başka kıyma makinamız var. Onlar da hep burada. Alta koydum onları. İşte slicer makinem şurada. Kıyma makinesi orada. Gene burada küçük bir tane mikser var. Onları da ihtiyaç duydukça kullanıyoruz. Şimdi bu geminin mutfağı böyleyken diğer gemilerin mutfakları farklı olabiliyor. Küçük tonajda bir gemidir.
Şu büyüklükte bir mutfağı vardır. Her şey böyle yan yana küçük bir mutfak vardır. Geminin tonajı büyüdükçe ya da işte yeni gemi oldukça iç dizaynı vesairesi de değişiyor. Yani şu an bizim mutfağımız gayet geniş, büyük bir mutfak. Daha önceki çalıştığım gemilerin mutfağına kıyaslarsak eğer, ızgaranın olmadığı gemilerde de çalıştım. Burada mesela fritöz yok. Bazı gemilerde var, bazılarında yok. O büyük bir eksik. Çok özellikle de çok eski gemilerde işte yani ne bileyim böyle 80-90 yapımlı gemilerde ızgara olmuyor, fritöz olmuyor. Sadece bir ocak oluyor, altında da bir tane fırın oluyor, bu kadar yani. Bayağı klasik bir şey oluyor. Burada yine birkaç tane malzeme koymuşlar. Ve bütün çöpler ayrıştırılıp atılıyor. Hiçbir çöp karışık atılmıyor. Burada bayağı bir çöple alakalı yazılar var. Onun dışında da gene yemekleri koruma alakalı da yazılar vesaireler var. Bütün çöplerimizi ayrı ayrı ayrıştırıp atıyoruz. Çünkü limanlarda gelip kontrol ediyorlar. Eğer ki çöp karışıksa bu bizim için büyük bir sorun olur. Şirket içinde, gemi içinde aynı zamanda referansımıza kötü etkiliyor. Ondan sonra diğer çok önemli konu yangın. Diyelim ki gemide bir yangın çıktı. Hemen şurada yangın battaniyemiz var. Orada bir karbondioksit tüpümüz var. Burada da bir tane gene toz var. Orada da karbondioksit tüpü var. Pimli çekiyor, patlıyor ve burayı komple kaplıyor. Yangın içinde böyle bir önlem alınmış. Tabii bunların çoğu her gemide var mı? Yangın battaniyesiyle tüpü var da şu karbondioksit tüpü yok, patlatmalı. Yine bütün tahtalarımız düzenli bir şekilde temizlik koyuyoruz ve her tahtayı ürününe göre kesmemiz lazım. Denetimlerde bu soruluyor. Aynı renkten bıçakların da olması lazım. Bıçaklarımız da burada, bazıları da diğer tarafta. Zaten kullanma şeyleri de burada gösteriyor aynı zamanda. Denetim geldiği zaman muhakkak onları da kontrol ediyor. Tahtalarınız, bıçaklarımız var mı yok mu diye bunu da soruyorlar. Filipinlerin tarafı. Adamların köyün pilav zaten. Hello everybody. Come. Burası da bizim personel yemek salonu. Öbür tarafta zabitan yemek salonuydu. Burası kuru kumanyalık. Bütün gemilerde kumanya bölümleri farklıdır. Kuru kumanyalık, etlik, balıklık ve zebzelik. Bazı gemilerde etlik ve balıklık tek bir bölümde oluyor. Bazılarında ayrı ayrı oluyor. Bizde ayrı. Şimdi kuru kumanyalığımız burası. Kumanyamız geldiği zaman sadece kuru kumanyalığı bırakıyoruz. Soslar da dışarıda. Oda sıcaklığında bozulmayacak ürünler burada. Şimdi birçok ürünü şeylerden çıkartmadık. Kutulardan çıkartmadık. Sallantıda düşmesinler diye kutularda muhafaza ediyoruz. Daha sağlıklı oluyor, dökülmesinler diye. Şu an pek bir şeyimiz kalmamış zaten. Çoğunu tükettik. Bu limanda kumanya gelecek. Geldiği zaman bunları ön alacağız. Yenilerini de arkaya koyup aynı şekilde devam edeceğiz. Kumanyalığımızda ne var? Makarnalarımız, bisküvilerimiz, noodle'lar, işte Türkiye'den reçeller falan aldık. Çay, may, kuru şeyler. Yani aradığın her şey burada var. Burada mevcut. Gene her liman öncesi buraya geliyoruz. Bunların tarihlerine tek tek bakıyoruz. Çok önemli. Adamlar geldiği zaman tarihinin geçtiğini görmemeleri lazım. Tarih geçmemesi lazım. Artı bir de şuralara geldiği zaman şu tahtaları kaldırıyor. Şunların altına da bakıyor. Şu aralarda pislik bir şey var mı? Çünkü burası çabuk böcek deniyor. Yerlere ürünler döküldüğü zaman kötü duruyor. Ağzını açtığımız şeyleri de şöyle poşet diyoruz. Tekrardan buraya koyuyoruz. Her şey temiz, düzenli bir şekilde olması lazım. Yere de koymuyoruz. 5 santim yukarıda olması lazım. Şimdi zebzeliğe geçelim. Etlik. Şundan yukarıda da var. Buradan derecelerini kontrol ediyoruz genelde. Eğer düştüyse makine personeline, makine mühendisine söylüyoruz. Gereken önlemi alıyorlar. Burada da sürekli yazıyoruz zaten. Derecelerini sürekli yazıyoruz, kontrol ediyoruz. Burası zevzelik zaten. İsimleri de var. Zevzelikten anlayabilirsiniz.
Zebzeliğimiz boş. Çünkü bir aydan fazladır hiç kumanya almadık. O yüzden birçok ürünümüz bitti. Burada bir raflarımız bomboş. Ama burada kumanya gelecek. İşte geldiği zaman bir daha da çekeriz. Sadece zebzeye koyuyoruz buralar. Donuk olmayacak ürünlerimiz burada ve donuk malzemelerimiz de hepsi burada. Aynı zamanda limanlarda çöpe atamadığımız için böyle bir sistem bulmuşlar. Yemek çöpünü sadece bırakıyoruz. Donuk bütün ürünlerimiz burada. Aynı zamanda unu da buraya aldık. Dışarıda çabuk bozuluyor diye onu da dondurucuya kaldırdık. Üst taraf hep donuk zebzeler. İşte aklına ne gelirse donuk ne istiyorsan yazıyorsun zaten geliyor, bunları bırak. Karşıda balık. Balıklık. Burası da balıklığımız, burası da etlik. Burası da bizim etlik. Tavukları genelde yukarı koyuyorum. Etler aşağılarda. Şurası komple et, tavuk, balık. Şu karşıya domuz koyuyoruz. Gene bazı hamurlu ürünlerimiz karşıda, oralarda. Şimdi bunların içinde de şöyle ekmekler yaptım bol bol. Simit vesaire de var içinde. Onları da kahvaltıya çıkarıp yapıyoruz. Burası da bizim ettiğimiz et, tavuk. Hepsi burada. Ciğer olur, işkembe olur. Bu tarz ürünleri de buralıyoruz. Burası da -18. Ama kapıyı açamadı, içeride kaldınız. Buralarda alarmlarımız var. Bu butona basıyoruz. Alarm çalmaya başlıyor ve sizin içeride mahsur kaldığınızı anlayıp hemen yardıma geliyorlar. Üçünde de bu buton var. Burası da bizim temizlik store'u. Temizlik store'umuzda neler var? İşte deterjanlarımız vesaireler yukarıda. İşte tuvalet kağıdı. Gene şurada nevresimler var. Çöp poşetlerimiz. Şöyle tepeden göstereyim. Tuvalet kağıdı olsun. İşte şuralarda nevresimler var. Ondan sonra yedek alet edevatlarımız var buralarda. Şunlar da eski. Eskileri de açmıyoruz. Limanlarda bazen misafir geliyor. Onlara veriyoruz. Yani yerde yatan kişiler vesaire onlara veriyoruz. Onları da orada değerlendiriyoruz. Gene burada bir sürü yedek malzememiz var. Tavalar, tabaklar, tencereler. Hemen hemen her şeyin yedeği var burada. Temizlik store'unun malzemeleri genelde kamarot yazıyor. İşte tava, tencere vesairelerini ben yazıyorum da diğer malzemeleri, temizlik ürünlerini kamarot yazıyor. İşte şurası da altta gene bir sürü alet edevat vesairelerimiz var. Yani sıvı el sabunu. Sıvı el sabunu olsun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, çöp poşetleri, aklınıza gelebilecek her şey bu temizlik store'unda mevcut. Biz bunları genelde 2 ayda ya da 3 ayda bir yazıyoruz ve bu şekilde stokluyoruz buralara. İstedikçe de dağıtıyoruz. Yani gördüğün gibi buralar hep deterjan, temizlik malzemeleri vesaire. İşte yeni gelen personele yeni ev resimlerini vesairelerini de buradan veriyoruz. İşte eskilerini de ya atıyoruz, değerlendireceksek değerlendiriyoruz bir yerlerde bir şekilde. Buralar böyle işte. Süpürge makinesi. Bir tane de şurada var. Eğer kamarot yoksa da temizlik ürünlerini kendiniz yazıyorsunuz. Burada yazacak şeyler belli zaten. Fazla da bir şey yok. Evet, en önemli konulardan bir tanesi de kumanya istek listesi. Bu kumanya istek listesi gemiden gemiye, firmadan firmaya değişiyor. Örnek vermek gerekirse yakın seferde çalışan bir gemi, bir firma böyle bir liste vermeyebilir. Yani A4 kağıdına yaz der her şeyini, ne istiyorsa, ne lazımsa. Yazıyorsun, ikinci kaptana veriyorsun, o düzenleyip şirkete gönderiyor, oradan kumanyan geliyor. Ama uzak sefer çalışan gemilerde genelde böyle bir liste veriliyor. 3-5 sayfalık. Zaten istekler de içinde. Çektiğim videoda onu da paylaşacağım bunun sonuna. 2 aylık kumanya listesi yapacağız şimdi. 2-3 aylık olacak büyük ihtimalle. Çünkü uzak sefer çalışıyoruz ve gemi sürekli limana gir çık yapmadığı için genelde uzun bir kumanya alıyoruz. Böyle 2-3 aya yetecek kadar bir kumanya alacağız. Dolaplarımıza koyacağız ve 1 ay 2 aya kadar kullanacağız onu. Meyve sebzeyi genelde ayda bir kere alıyoruz.
Ana kumanyayı da 2 ayda bir, bu sefer büyük ihtimalle 3 ayda bir olacağız. Çünkü öyle konuştuk. Uzun bir sefer olma ihtimali varmış. Şimdi bu kumanya listesini nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünürseniz, ikinci kaptanla konuşursanız o size zaten yardımcı olacaktır. Elinde liste varsa liste verir. Eğer liste yoksa da ihtiyacınız olan şeyleri gemi personel sayısına göre, sefere göre yapacaksınız kumanya listesini. Ondan sonra devam edeceksiniz. Şimdi bir sefer çalışıyorsunuz. İşte Akdeniz, Karadeniz bir haftalık 10 günlük bir seyir yapacaksınız. Bu 10 günlük seyirde genelde de bir aylık kullanırsınız. Sebze, meyve, her şeyi alıp dolaplara koyacaksın. Sefer sonunda bir daha istersiniz. Biterse gene ekleme yaparsınız. Ama uzak seferdeki firmalarda, gemilerde bunu yapamazsınız. Çünkü bir seyre çıktığımızda belki 2 ay seyir yapacaksınız. Biz bazen geliyor, yeri geliyor, bir ay seyir yapıyoruz. Bunun demiri var. Bunları hesapladığımız zaman çok uzun bir süre demirde kalabiliyoruz ve kumanya alamıyoruz. O yüzden tek seferde alacağız. Sağlam alacağız. Devam edeceğiz yolumuza. Kumanyamız geldi. Şimdi gideceğiz. Kumanyayı taşıyacağız. Listemiz var. Oops, wait, I go bro, wait. Şimdi kumanyayı alıp bununla böyle aşağıdan yukarıya çekiyoruz. Böyle tekneyle geliyor. Buradan yukarıya çekeceğiz. Ve bitecek. Şimdi de bunu buradan aşağı indireceğiz. Yes, we're going down. Şöyle en üstten başlayalım. Havuçtur, dereotu, lahana, pırasa, elma, armut, kavun, göbek, işte patlıcan, brokoli. Bu şekilde meyvelerimizi, sebzelerimizi hepsini buraya taşıyoruz. Bunun dışında da ekstradan almak istediğiniz ürünler olursa da yazıp yazdığınızda gelir genelde. %80 oranında yazdığınız bütün ürünler geliyor. İşte bazen mevsimine göre veyahut da ülkesine göre, şeyine göre bulunanmayabiliyor bazen. Ürünlerde ilk önceliğimiz çabuk çürüyecek ürünler. Mesela ıspanak çok çabuk çürüyor. O yüzden 1-2 gün içinde bunları tüketmemiz gerekiyor. Ondan sonra patlıcan. Bazen de bitirip sürekli çıkarıp insanları bunaltmak yerine bunları haşlıyorum ya da kavuruyorum ya da közlüyorum vesaire. O ürünü nasıl yapacaksam yapıp dondurucuya atıyorum. 10 gün sonra bunun çoğu bitmiş olacak ve dondurduğum ürünleri çıkarıp tekrardan yapacağım. Önemli olan taze tüketmek. Olabildiğince taze bir şekilde tüketiyoruz. Kolay kolay da dondurucuya atmak istemiyorum. Zaten bayağı bir donuk ürünümüz var. Tekrardan bunları dondurmanın gereği anlamı yok. Burada meyvemiz az geldi. Normalde şu raf olduğu gibi meyve doluydu ama ilkbahar ayları, daha yeni ilkbahara giriyor. Kıştan yeni çıktı Arjantin. O yüzden fazla meyve yok. İthal vesaire işte bulduklarını göndermişler. Burası da böyle. Şimdi buradan kalkacağız. Peru'ya gideceğiz. Peru'da tekrardan meyve sebze takviyesi yapacağız ve yazdığımız bazı ürünler gelmemişti. Onların devamını da oradan alacağız. Ürünlerimize bu şekilde gösterdiğim gibi genelde sebze yemekleri yapıyoruz. Akşamları et, balık, tavuk
hamur yemekleri ürünlerini yapıyoruz. Buraların temizliğini kamarota yaptırıyorum. Ben sadece gelip kontrol yapıyorum. İşte tarih kontrolü, ondan sonra çürük çarık bir şey varsa onları çıkarıp atıyoruz. Temizlik vesaire hep kamarot yapıyor. Kamarotsuz gemilerde ise aşçıbaşı yapıyor. Gün 2 günde bir maksimum bir karıştırıyoruz ufaktan, böyle üstten çürük bir şey gördük mü alıp atıyoruz. Onu atmasak diğerlerini de çürütecek. Şimdi bugün temizlikten bahsedeceğiz. Mutfak temizliğimizi hangi sıklıklarda yaptığımızı. Rutin temizliğimizi zaten günlük yapıyoruz. Tezgahımız, fırınımız, kullandığımız yerleri zaten günlük temizliyoruz. Bir de şu fanın içi genelde haftada bir temizliyoruz. Bir de her limandan önce muhakkak temizliğimizi yapıyoruz. Çünkü denetime geliyorlar. Denetim geliyor gemiye. Geldiği zaman şunun içini kontrol ediyor. Yağın olmaması lazım. Şunları şuradan söküyoruz. Hepsini sökeceğiz. İçini de güzel bir şekilde yağ sökücüyle temizleyeceğiz. Bunları da aynı şekilde güzelce temizleyeceğiz. Uzun zaman oldu temizliğim ama genelde haftada bir muhakkak temizliğimizi yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü geldikleri zaman burayı genelde kontrol ediyorlar her liman öncesi. Kesinlikle sağlıkçı gelir, hijyenci vesaire bu tarz kişiler geliyor. Onlar kontrolünü yapıyor. İkinci temizliğimiz, çekmecelerimizi düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz. Zaten temiz de gene bir üstünden geçeceğiz. Bazen böcekleniyor, içinde böcek oluyor. Adamlar içine baktıkları zaman eğer orada böcek ya da kirli bir şey, dökülmüş bir şey görürlerse cezayı yazarlar bize. O yüzden biz genelde her liman öncesi muhakkak temizliğimizi yapıyoruz. Hem onu hem çekmeceleri, yerleri zaten her akşam işimiz bittikten sonra yıkıyoruz. Tezgahlarımızı her gün işimiz bittikten sonra temizliyoruz. Herhangi bir kirli bir şey kalmıyor. Gayet güzel temizleyeceğiz. I don't care, I couldn't care less. 'Cause who would want somebody who would treat them like the best?
I don't mind, I don't